Çeyko'ya hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye başladım. Sağlığıma ancak kavuşabildim. Hepinize sevgiler, arayıp soranlara Instagram'dan çok teşekkür ederim. Hepinize de sevgilerimi sunarım. Bugün bir minyatür ağaç yapacağız. Böyle ofis masalarına koyabileceğiniz ya da çalışma masalarına ya da böyle küçük daha küçük bir yerlerde kullanabileceğiniz bir minyatür ağaç yapacağız. Yaklaşık 15 santim gibi bir uzunluğu olacak ağacımızın. Ne kullanıyoruz? Şöyle bir boncuk karışımı kullandım ben. Güneşin renklerinde yeni bir başlangıç olsun diye hem baharı hem de güneşi çağrıştıran bir ağaç olsun istedim. 2 ton yeşil var bunun içinde. Sarı, beyaz ve turuncu var. Ama siz bambaşka karışımlarda yapabilirsiniz. Bu minyatür ağaç için yaklaşık 50-60 gram böyle bir karışım yeterli oluyor. Dilediğiniz tonlarda karıştırabilirsiniz. 3 milim bunlar, farklı boyutlarda da kullanabilirsiniz. 2 milim de kullanabilirsiniz. Hani klasik bu şeyde satılanlar, dizilmiş olarak satılanlardan da kullanabilirsiniz. Veya 4 milim kullanabilirsiniz. Tercih meselesi. Ben 3 milimi seviyorum ağaçlarda. 4 milimi de seviyorum. Daha küçükleri çok sevmiyorum. Göstermiyor kendini diye düşünüyorum. Başka neyimiz var? Böyle yeşil bir telimiz var. 0,40 milim. Bakır telimiz var. Yeşil tonda. 3 tane de böyle 12 santim uzunluğunda 3 milimlik kablomuz var. 3 milimlik kablo. İçinde 3 milim çapında bakır tel var. Dışında da PVC kaplı. Ne ya? Kablo diye elektrikçilerde satılıyor. Tekrar bir hatırlatmış olayım. Böyle 3 tane dal yapıp bunları birleştireceğiz. Böyle bir ağacımız olacak. Bir deneyimiz var. Çiçek bandımız var. Yeşil kullandım ben. Siz kahverengi de kullanabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunlardan yapıyoruz. Bakın şöyle 7 tane yapraktan oluşan parçaları hazırlıyoruz. Üçlü gruplar halinde yapıyorum. Şimdi bir tane yapalım beraber. Telimi, bir de küçük cetvelimiz var. Benim meşhur cetvel. 7-8 senedir YouTube'da meşhur bir cetvel. 10 santim kadar telimizi alıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Buraya parmağımızı koyuyoruz. İşaretliyoruz burayı. Ve 2 santim boncuğu ölçüyoruz. Bakın çapraz getirdim. Bunu bir hatırlatayım tekrar. Alıyorum. Çapraz getiriyorum ve burada boncukları sıkıyorum. Ondan sonra çevirmeye başlıyorum. Eğer bu sıkma işlemini yapmazsanız ne kadar teli çevirirseniz çevirin boncuklar içinde oynar. Yaklaşık 1,5 santim kadar kıvırıyorum. Şimdi ikinci yaprağımı yapacağım. 1 santim kadar uzakta işaretliyorum. Ve 2 santim boncuğumu alıyorum. Yine çapraz getirdim. Burada sıktım. Ondan sonra kıvırarak diğer yaprağın yanına doğru 2 tel birleşene kadar kıvırıyorum. Şimdi tekrar 1 santim kadar aşağı ineceğim. Kıvırarak yine 1 santimden parmağımı koyuyorum. İşaretliyorum. 2 santim boncuk alıyorum. Yine aynı şekilde kıvırıyorum. Böyle 7 tane yaprak yapacağım. Hep 1 santim iniyorum aralarda. Bu ölçerek kullanmamızın sebebini defalarca anlattım ama sayarak da yapabilirsiniz. Daha ince boncuklar varsa, hani zor geliyorsa bu şekilde sürekli ölçmek,
ne bileyim 12 tane boncuk gibi, bakalım kaç tane var, 2 4 6 8 10 11 gibi ayarlayabilirsiniz. Yine 2 santim boncuğumu alıyorum. O karışım tele geçerken böyle düzensiz bir şekilde geçiyor. Renkleri bakın, her yaprak birbirinden farklı. Aynı doğadaki gibi. 1 santim daha aşağı iniyorum. Ağaçların yapımı aslında kolay. Hani teknik olarak bir araya geldikleri için çok güzel duruyorlar. Ama tabii meşakkatli, bayağı uzun sürüyor. Bu küçük bir ağaç olacağı için bunlardan 36 tane yapacağız. Yeterli olacak. Ama daha büyük ağaçlarda yüzlerce yapmak gerekiyor. 2 santim boncuğumu aldım, yine ters getirdim ve kapattım. Artık dalımız hazır. Buradan alıyorum. Her zaman telimi bırakırken kıvırıyorum. Boncuklar kaçmasın diye. Sonra onları toplaması çok zor oluyor. Bu 3 tanesini bir araya getiriyorum. Ve telleri birleştiriyorum. Elimde 4 tane her dal için var. Dalımı alıyorum. Bandımı hafifçe çekiyorum ki yapışkanı aktif olsun. Başlangıcından biraz daha aşağıda ve üstünde kapatıyorum, bakın. Bu dallarımı buraya yerleştirmeye başlıyorum. Ben dörderli yaptım ama daha fazla veya daha az da olabilir. Tamamen isteğe bağlı. Üçüncüsünü de yerleştirdim. Dördüncüyü de şuraya yerleştiriyorum. Ve teller kapanana kadar bantlıyorum. Bu tellerin kapanma mevzusu, yani ne kadar alçı yaparsanız yapın, tel altından çıkabiliyor. Onun için teller bitene kadar bantla kapatmak gerekiyor. Şimdi böyle elimde 3 tane dalım var ve bunu bir ağaca çevireceğim. Şöyle iyice tuttum. Bu biliyorsunuz bez, flaster. Bunu eczaneden alıyorsunuz. O ağaçları çok güçlü yapıştırıyor. Üçünü bir araya getiriyoruz. Ağacımız hazır. Bu aslında gövde kısmını eğimli yapabilirsiniz. Yani şu şekilde de durabilir ağaç. Böyle bakar. Yani bir sürü şekilde durabilir çift. Ama bu işlemi ancak alçıyı yaptıktan sonra yapıyoruz. Bunları böyle dışa doğru alıyoruz. Alçının içinde sağlam durabilsin ağaç diye. Ben böyle minicik, şöyle diyeyim, böyle minik cam saksıcıklar kullanacağım. Bunun içine alçılayacağım. Ertesi gün gövde kısmını
Bunları kıvırıyorum ki küçük olduğu için cam saksı yani bayağı da zor kıvrılıyor. Evet, rahat oturabilsin diye. Bu şekilde alçalıyoruz. Sonra gövde kısmının yapılışını, boyanışını ve verniklenişini devam edeceğiz beraber. Evet, ağacımızı bakın şöyle bir şeyin içine alçaladım ben. Minnoş ağacımızı. Şimdi şu kısımlarını açılacağını düşünün. Hafifçe açacağım da dalları. Şöyle. Bakın şu şekle getirdim. Ben bunu yatayda çekiyorum ama siz yaparken dikeyde yapın. Evet. Bu da efendim perlilikli sıvı alçısıyla suyu böyle yavaş yavaş ekleyerek böyle boza kıvamında, bakın kıvamında böyle oldukça yoğun bir kıvamı var. Bu kıvamı getirin. Bu bir makyaj spatulası. Tabii daha önce ben fırçayla yapıyordum ama fırçalar o kadar hızlı bozuluyor ki spatula ile yapıyorum artık. Size de tavsiye ederim. Şimdi bu kısmı her yerine alçıyla kapatacağız. Sadece oynamasını istediğimiz kısımlara alçı yapmıyoruz. Hem bunların görünmesini engelliyoruz. Bakın. Hem de daha sert ve ağaç görüntüsü yaratıyoruz böylece. Her yeri alçıyla sıvıyoruz diyeyim. Hazır elimizde de sıvı alçısı var. Bu aralara da koyabilirsiniz. Bu kısım artık kolay kısmı. Taban kısmında çok bozmamaya çalışıyoruz. Bakın her yerini alçıyla kapattım. Hiç gözüken bir şey yok. Bunu artık bu şekilde kurumaya bırakıyoruz. Ve bu kısmı boyayacağız, sonra alçılanan kısmı. Ertesi gün boyar. Ondan sonra vernikleriz. Ağacımız artık kurudu. Artık ağacımızın gövdesini ve toprak kısmını boyayacağız. Böyle akrilik, su bazlı akrilik boyalar kullanıyorum. Bu çikolata kahvesi bir tık koyu oluyor. Onun için biraz da içine inci beyazı katacağım boyamızın. Şöyle. Dediğim gibi birazcık inci beyazı katıyorum. Hafif açılsın rengi istiyorum. Fırçamı suya batırıyorum biraz. Nemlensin. Bunu da karıştırıyorum. Bir ton daha açılsın istedim. Çünkü çok koyu kahve çikolata, bitter çikolata kahvesiymiş. Sanki az oldu. Biraz daha ekleyeyim. Evet. Evet, boyamız bu şekilde hazır. Önce boyayacağız. Bir yarım saat sonra da bakın bunu kullanacağım. Su bazlı vernik. Mat olarak kullanacağım ben. Siz dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani boya yapacağım. Yarım saat sonra da başka bir kaba bu verniği döküp üstünü vernikleyeceğim. Şimdi başlayalım boyamaya.
Efendim ağacımız bakın kurudu. Böyle çok tatlı işte oldu. Şimdi bunu normal boya yapar gibi gövdesini, dallarını nasıl istiyorsanız hiç beyazlık kalmayacak şekilde böyle çevire çevire boyamak gerekiyor. Gövdeyi bitirdikten sonra alt kısmında boyuyoruz. Verimli bir toprak rengi oldu. Güzel oldu. Evet. Vernikledikten sonra artık buradan sonrasını göstermeyeceğim. Tekrar verniği de aynı bu şekilde her yerine süreceksiniz. Dediğim gibi ben mat vernik kullanıyorum ama parlak da kullanabilirsiniz. Sonra da dibini dilediğiniz gibi yapıştırıcı sürüp boncuklarla veya işte midyelerle, küçük taşlarla süsleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. İyi günler dilerim.